Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine efsane güzel bir çanta yapacağız sizlerle. Bakar mısınız güzelliğine? Pullu ipin kağıt iple buluşması şahane güzel oldu. Ne böyle bağırıyor ben pulluyum diye, ne de böyle ben sade çantayım. Yani o kadar dengeli bir güzellikte oldu ki yine doldurdum içine rafyalarımı. Bakın görüyorsunuz. Oldukça kullanışlı, boyuyla posuyla harika bir çanta oldu. Hemen göstermek istiyorum iç detaylarını. Bakın her zamanki gibi yine FY kalitesi çok güzel saplarım var. Bu çantada 2 santimlik dikmeli saplarımdan kullandım. Hemen bakın çıt çıt açarken o kadar kuvvetli ki çıt çıtları. Bakın kalitesine gerçekten şahane. Şöyle içine yine rafyalarımı doldurdum. Oldukça büyük, iç hacmi şahane bir çanta oldu. Hala kanalıma abone değil misiniz, yoksa siz böyle güzel çantalar örmeye devam etmek istiyorsanız benimle mutlaka abone olun. Aynı zamanda siz en çok hangi çantanın videosunu kanalımda görmek istiyorsunuz? Onu yorumlara hemen yazın. Yorumlarda en çok istenen çantayı sıraya alacağım. Öncelikli videolarım arasında yerini alacak. Haydi siz de hemen şimdi yorumlara en çok yapmamı istediğiniz çantanın adını yazın diyorum. Aynı zamanda tabii ki de bu çanta için fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Onları da yorumda belirtmeyi unutmayın diyorum. Bakın çantamız 9 parçadan oluşuyor. 5 parçasını pullu, 4 parçasını ise sade kağıt iple çalıştım. Hemen şöyle çevirip göstermek istiyorum size. Altına bakar mısınız? Yani altı bile şahane çantanın. Şöyle görüyorsunuz, pullu geliyor, pulsuz, pullu geliyor, pulsuz ve pullu bitiyor. Ön ve arka parçalarının ise yarısı pullu, yarısı pulsuz. Gerçekten o kadar dengeli ve o kadar tarz bir görüntü verdi ki bu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Boyu posu şahane. İster plajda ister günlük rahatlıkla kullanabilirsiniz. Siz istediğiniz sapı yapmakta özgürsünüz. Dilerseniz tamamen hasır kendi ipinden bir sap da takabilirsiniz bu çantaya. Ben pullu ipin şöyle biraz yaklaşacak olursam bakın görüyorsunuz detaylarında vizon var. O vizon görüntüsünün devamlılığını, pulların renginin devamlılığını bu sapla sağlamak istedim. Gerçekten çok çok güzel oldu. Hemen ölçü detaylarına ve ip miktarı, ne kullandım, nelerden ne kadar kullandım, onlara geçmek istiyorum. Evet, çantamızın eni 51 santim, yüksekliği ise tam 36 santim. Çok ideal, gerçekten çok güzel bir ölçüde oldu çantamız. Tabii ki de siz parçaları küçülterek çantayı daha küçük bir forma getirebilirsiniz. Her parçayı orantılı olarak küçülttüğünde istediğiniz küçük boy versiyonunu da yapabilirsiniz. Hemen ip miktarını da vereyim. Bakın burada biraz sonra tekrar detaylarını göstereceğim ama dilerseniz şu an hemen ekran fotoğrafını alabilirsiniz. Bakın gösteriyorum. Hangi parçadan kaç tane olmalı, kaç ilmek, kaç sıra, detaylarının hepsi bu kağıdın üzerinde yazılı. Bakın hangisinden ne kadar gramajda kullandığımı, kaç milim tığ kullandığımı hepsini bulabilirsiniz bu kağıdın üzerinde. Siz de bunu kendinize bir tane hazırlarsanız parçalarınızı aynı şekilde siz de örersiniz. Çünkü bütün parçaları bu şekilde hazırlayacağız. Ondan sonra artık bu diğer aşamalarına geçeceğiz. Evet, başlayalım dilerseniz. Şimdi çantamızda biliyorsunuz parçalar var ve bu parçaların 4 tanesi aynı büyüklükte ve diğer küçük 5 tanesi de aynı büyüklükte. O açıdan biz burada ölçüleri öğrendikten sonra asıl detaylarımız birleştirme ve birleştirmeden sonra başlıyor diyebiliriz. Şimdi öncelikle hemen bakalım ne yaptık bu parçalarla. Klasik kese kağıdı renginde kağıt ipim var ve sonrasında da bakın bu şekilde gördüğünüz 50'şer gramlık pullu iplerimiz var. Pullu iplerden ben 2 tane kullandım. Şöyle bakın, ikinciden şu kadar bir kısım kaldı ama hala bir parça daha var örmem gereken. Bundan 3 tane almanız gerekiyor diyebilirim. 525 gram da kağıt ip gidiyor toplamda bu çantamız için. Şöyle hemen ölçülerini göstermek istiyorum. 15 santime 35 santimlik 4 tane parça hazırlayacağız. Bu 4 parçanın bakın şöyle hemen göstereyim. 2 tanesi normal sade tek başına kağıt iple örülmüş.
2 tanesi ise hem kağıt ip hem pullu ip birlikte, ikisi birlikte birleştirilerek örülmüş şekilde olacak. Sonrasında şu görmüş olduğunuz küçük 15 santime 20 santimlik parçalarımız ise yine 2 tane, bakın 2 tanesi sade olacak, 3 tanesi pullu olacak. Şimdi bunun pullusunun bir tanesini birlikte öreceğiz sizlerle beraber. Dediğim gibi 4 tanenin 2 tanesi pullu, pardon şunu düzelteyim, yanlış yazmışım. Evet, 2 tanesi pullu, 2 tanesi sade. Küçük parçaların ise 3 tanesi pullu, 2 tanesi sade olacak şekilde yapıyoruz. Şimdi ben 27 ilmek ile başladım parçalarımı örerken. Bakın hepsi 27 ilmekle başlıyor. Hepsinin eni 15 santim olacak şekilde ördüm. Siz burada neye dikkat etmelisiniz? İlmek sayısına değil, santim ölçüsüne dikkat etmelisiniz. Yani siz 15 santime kaç ilmekte ulaştıysanız orada bırakmalısınız ve o ilmek sayısıyla devam etmelisiniz. Bütün parçalarımız hep 15 santim eninde olacak. Yani aynı ilmekle olacak. Ben hepsini burada önümde bakın 4-8 tane parça var. Bunların tamamını 27 ilmekle başlayarak ördüm. Uzun parçalarımı 55 sırada, küçük parçalarımı ise 35 sırada tamamladım. Şöyle tekrardan yaklaştırayım. Evet, almışsınızdır artık diye düşünüyorum. Dilerseniz parçamızın bir tanesiyle başlayalım. Diğerlerinin hepsini bu ölçülere göre kendiniz hazırlayacaksınız. Alalım parçalarımızı kenara ve başlayalım. Şimdi 3,5 milimetrelik tığım var elimde ve gördüğünüz gibi böyle çok ince olmayan, yine kalın diyebileceğimiz bir kağıt ipimiz var. Şimdi ben bu kalan ipimden devam edeceğim. Pullu iplerle çalışırken pullu ipin şöyle bir durumu vardır. Örneği hep yüzünden örerseniz pullarınız hep arkada kalır. Ama bu tarz gitgel şeklinde ördüğünüzde bakın hem önde hem arkada aynı miktarda, eşit miktarda pullarınız olacaktır. Bunun dediğim gibi olabilmesi için örgülerinizi pullu ip kullanırken gitgel şeklinde hazırlamaya gayret edin. O zaman iki tarafta da eşit bir pul dağılımı elde edersiniz. Şimdi iplerimi hemen üst üste koyuyorum. 2 kat örerken tabii ki de birazcık az da olsa ipimiz kalınlaşıyor. Yine her zamanki gibi şöyle tuttum. Bakın bir ilmek çektim, çıkarmadım. Bir ilmek daha çektim ve sıkıştırdım. Bu benim birinci ilmeğim olmuş oldu. Hemen devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27 tane çekip geliyorum. Evet, şimdi 27 tane zincirimi çektim. Bir tane de her zaman olduğu gibi yükseklik için çekiyoruz. Ve hemen ikinciden başlıyorum. Bakın arka lobdan batmıyorum. Gerek yok bu modelde. Hemen yanındakinden örmeye başlıyorum. Siz ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi santim ölçülerimiz. Aynı santim ölçülerini yakalayın. Kaç ilmekle yaptığınızın hiçbir önemi yok. İpiniz çok incedir. Siz 3'le örmüşsünüzdür. İpiniz kalındır. 4'le örmüşsünüzdür. Benim normalde aslında bu ipin hakkı 4 milimmiş. Biraz zorladı açıkçası örerken. Ama artık 3,5'la başladığım için 3,5'la aynen devam ettim. Bakın bu şekilde şimdi sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle hemen bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Hemen ilk bakın şuradaki ilk boşluğumuz ilk sık iğnenin tepesinden başlayarak yine her tepeye bir tane sık iğnemi yaparak yoluma devam ediyorum.
Gerçekten örgüye yeni başlayanlar, çok bilmiyorum diyenlerin bile çok rahatlıkla yapabileceği, gerçekten hem albenisi yüksek ama bir o kadar da örmesi kolay bir çanta. Çünkü bunun için hiçbir şey bilmenize gerek yok. Sık iğneyi yapmayı bilen herkes bu çantayı rahatlıkla örebilecek. Evet, bakın bu şekilde ilerliyoruz. Yine sıra sonuna geleceğiz. Yine bir zincir çekeceğiz, döneceğiz. Bu şekilde hiç durmadan git gel git gel git gel yapacağız. Ne kadar? Küçük parçadan yapıyoruz şu anda. Tam 20 santim olana kadar. 20 santim olduğunda bu parçayı da bitiriyoruz ve hemen ekleme kısmına geçiyoruz. Ekleme yaparak başlayacağız. Gerçekten şimdi göreceksiniz zaten. Eklemeleri yaptıktan sonra ağız detayları, sap kısmını yaptık mı çantamız hemen bitecek. Dilerseniz ben bu parçayı da bitirip geleyim. Ondan sonra artık çantamızı birleştirmeye başlayalım. Evet, şimdi başlayalım dilerseniz. Bakın görüyorsunuz, küçük küçük parçalar yapmıştık. Bunlardan şöyle hemen göstereyim. Küçük parçalarımızı 1, 2 ve 3. Neydi bunlar? 15 santime 20 santimlik parçalardı. 2 tanesini de şu şekilde görüyorsunuz, tek kat, yani sadece kağıt ipten hazırlamıştık. Bir de şöyle uzun büyük parçalarımız vardı hatırlarsanız. Bunlardan da yine ikişer tane hazırlamıştık. 2 pullu, 2 sade olacak şekilde. Şimdi bu büyük parçalarımızı öncelikle kenara bırakıyoruz. Bakın bunlarla şu anda işimiz yok. Önce yan parçalarımızı birleştireceğiz. Şöyle ben bir tanesini birleştirdim. Görmenizi istiyorum. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Siz dilerseniz sık iğne ile ya da dikerek de birleştirebilirsiniz. Ama ben bu görüntüyü seviyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi hemen diğer parçayı birlikte eklerken nasıl eklediğimi de sizlere göstermek istiyorum. Şimdi 3 tane parçamız vardı hatırlarsanız. Hemen şunun iplerini temizlememişim. En son örülen parça. Hatta diğerlerine şöyle hafifçe bir ütü gezdirmiştim düzgün dursun diye. Bunun ütüsü de yapılmadı bu parçanın. Hem size bu esnada ipi nasıl gizlediğimi de göstereyim. Şimdi şu şekilde bakın, hiçbir düğüm yok ağzında. Şöyle kenardan bir başlıyorum. Sıradan sık iğnelerimin arasından ilerliyorum. Hemen pensemi alıyorum. Evet. Yeterli bu kadar. Bu şekilde ipimizi gizledik. Şimdi diğer tarafını tekrar kendim daha sonra aynı şekilde gizlerim. 5 parçamızı bir pullu bir pulsuz, bir pullu bir pulsuz şeklinde eklemesini yapıyoruz. Hemen, yani burada tabii ki de pullu ip alternatif, yani size kalmış. Siz dilerseniz araya mesela o pullu ipler yerine simli ipler koyabilirsiniz. Klasik, biliyorsunuz hepimizin çok iyi artık bildiğim metalik ipler var. Onlardan koyabilirsiniz. Yani böylelikle o değişik görüntüyü sizler de yakalayabilirsiniz. Dilerseniz de farklı renkler kullanarak bunu yapabilirsiniz. Yani bu parçayı atıyorum, diyelim ki siyah yaptınız, bu rengi hasır yaptınız, tekrar siyah, tekrar hasır gibi. Yani o şekilde farklı renkler kullanarak da yapabilirsiniz. Hepsi size kalmış. Şimdi hemen buradaki ilk ilmeğimin arka lobundan giriyorum bakın. Şöyle şuradan girdim. Geliyorum. Hemen buradaki ilk ilmeğin tepesinden gireceğim. Köşe birazcık dönmüş. Burada bakın ilk tepemiz şurası. Buraya da girdik. Şöyle görüyorsunuz. Alttan ipimi çektim. Bir bundan geçirdim. Bundan da geçirdim. Şimdi bekletiyorum. Hemen yan tarafa giriyorum.
yan arka lobdan girdim. Buradaki de yine yan ilmeğe girdim. Şimdi burada alttan ipimi çekiyorum. Bakın elimi nasıl tuttuğuma dikkat edin. Parmağıma ip sarılı ama altta şu şekilde çıkarttım, bakın ikisinden de. Sonra bunun içinden geçirdim. Şimdi geldim yanındakine, burada da yanındakine. İlmek kaydırdım. Buradan girdim. Buradan girdim. İkisinden çıkarttım. İlmek kaydırdım. Buradan girdim. Bakın karşıdan girdim. İkisinden geçiriyorum. İlmek kaydırıyorum. Her zaman için örgünüzü, ilmek kaydırmalarımızı yaparken yatayda tutuyoruz. Elimiz altta duracak. İkisinden giriyorum. Bakın tığımı taktım. Girdim. Girdim. Bakın tığımın tepesi dümdüz bana bakıyor. İkisinden çıkarttım. Çektim. Bakın böyle düzgün bir ekleme yapıyoruz bu şekilde. Zaten göz sayımız aynı olduğu için de rahatlıkla ilerliyoruz. Bu şekilde 5 tane parçamızı sırayla ekleyerek uzun bir şerit elde ediyoruz. Sonrasında bu gövdemizin etrafını dolaşacak bu parça. İlmek atlamamaya çalışın. Çünkü bu sefer parçanız kayık olur. Tam istediğiniz görüntüyü yakalayamazsınız. Böyle ağız ağza ekliyoruz. Burada sadece şuna dikkat edin. Ağız kısmına gelecek olan, yani bu şekilde geldiğinde şurası ağız kısmına gelecek. Bakın bu buradan dolaşacak. Sonra yine bu pullu parçayla bitecek. Yine burayı ağza değil, şu kısmı ağza getirin. Şu kısım ağza gelecek şekilde olsun. Bunu ek yerine denk getirin. Böylelikle iki tarafta bittiğinde çantanın ağızları bak şöyle düzgün bir görüntüde oluşsun. Buna dikkat edelim. Bu şekilde şimdi parçalarımızı ekleyip bitireceğiz. Şimdi bunu da sıra sonuna getireyim. Bir göstereyim nasıl kapatıyoruz, ipimizi nasıl kesiyoruz. Ondan sonra diğer parçaları dediğim gibi birlikte eklemeyeceğiz. Onları ben hemen ekleyip geleceğim. Zaten hepsini aynı şekilde ekliyoruz uçuca. Gövde parçalarının eklenişi birazcık daha farklı. Çünkü orada bu şekilde ilmekler değil, örgümüzün yan tarafı eklenecek. Onu da hemen göstereceğim. Hangi noktalardan ilmek kaydırma yaptığımızı. Bakın görüyorsunuz, tam tamına denk geliyor. İlmek atlamadığınız, hata yapmadığınız sürece sizin de bu şekilde denk gelecek. Evet, bakın bitti. Sonuncuyu da yaptık. Şimdi burada şöyle bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. 3 parça eklenmiş oldu bu şekilde, görüyorsunuz. Pullu, pulsuz, pullu. Şimdi yine pulsuz gelecek. O şekilde ekleyeceğim ve sonrasında artık çantamızın yan parçası tamamen bitmiş olacak. Hemen bitirip geliyorum. Bakın hemen şunu da göstereyim. Eğer iki tarafta başlangıçsa, yani parçayı örmeye başladığınız parça altı bu şekilde ise yine hiçbir fark yok. Bakın şöyle bir oradan bir oradan giriyoruz ve yine ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Görüyorsunuz.
Şöyle göstereyim. Hiçbir fark yok. Yine aynı şekilde düzgün bir hat oluşmuş oluyor. Evet, şimdi geldim. Bakın dediğim gibi yan parçamızı bu şekilde ucuca ekledik. 5 parçada böyle eklenmiş oldu. Şimdi bu parçamızı etrafını dolaşacağız bir bütün halinde diğer parçaya geçmeden önce. Tam şu yan noktamız burası. Şimdi buraya girdim. Bir tane yaptım. Aynı yere tekrar giriyorum. Ve buraya bir tane daha yapıyorum. Bu benim ilk gerçek sık iğnem olmuş oluyor. İlki çünkü sık iğne yerine geçmiyor. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Bakın her bir sıraya bir tane. Görüyorsunuz. Her boşluğa giriyorum. Sık iğnelerde böyle yataydan ilerlediğinizde her sıra bir sık iğneye denk gelir. O şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Şimdi bu bize ekleme kolaylığı sağlayacak. Bu sayede çantamızı daha düzgün bir şekilde ekleyebileceğiz parçalarını. Bakın görüyorsunuz bu şekilde düzgün bir şekilde eklemiş oluyoruz. Şimdi bu ek yerine kadar geleyim. Burayı da göstereceğim. Hemen şurayı sık iğnesini yapıp geliyorum. Evet, geldik. Şimdi bakın ek yerine yaklaştım. Hemen devam ediyorum sıradaki. Şimdi burada görüyorsunuz bu en son şu sık iğneyi değil, bu zincir de hatırlarsanız oraya değil. Hemen onun battığımız yere, yani altındaki yere giriyorum. Tam oradan, o noktadan ilmeğimi çıkarttım ve bakın bu şekilde buraya da sık iğnemi yaptım. Hemen yanından da devam ediyorum. Yani aynen her şey aynen geliyor. Tam şu noktaya ek yerine bir tane daha sık iğne yapmış oluyorum bu şekilde. Şimdi boydan boya buraya kadar geleceğim. Bakın şu finale kadar, final noktasına kadar geleceğim. Burayı dolaşmayacağım. İpimi burada kopartacağım. Sonra aynı şekilde burada başladığım gibi sıfırdan burada tekrar başlayacağım. Bakın şöyle başlayacak olduğum yer yine şu nokta. Bakın buradaki zaten ilk sık iğneye karşılık geliyor. Buradan itibaren bu tarafı da dolaşacağım. Şu üst tepe noktalarına bir şey yapmıyoruz. Onu söyleyeyim. Yani buradaki o pullu kısımda kalması gerekiyor, ağız kısmının. Orayı dolaşmıyoruz. Sadece yanları dolaşıyoruz. Bu dediğim gibi daha rahat eklememizi sağlayacak parçalarımızı. Bir de kenarında daha düzgün bir hat oluşmasını sağlayacak. Evet, şimdi şöyle bir ne yaptık ona bakalım. Bakın hatırlarsanız şu beşli parçamızı şöyle birleştirmiştik. Sonra bu iki parçayı da bu şekilde birleştirdim ve bu yan tarafını ekledim. Şimdi diğer tarafını beraber yapacağımız için o zaman nasıl yaptığımızı kolay bir şekilde anlayacaksınız. İki tane parçamız kaldı bu şekilde. Bir tanesinin etrafını ben dolaştım. Bakın 3 tarafını sık iğneyle dolaşıyoruz. Sonrasında iki parçayı birbirine ilmek kaydırma ile ekliyoruz. Ben kendi simli olan tarafını hallettim. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Bunu birlikte etrafını dolaşacağız. İkisini birleştireceğiz ve sonrasında da bu görmüş olduğunuz, yani şöyle çevirelim. Sonrasında da bu şekilde çantamızın üç kenarıyla birleştireceğiz ve şahane bir çanta oluyor gerçekten. Şimdi dilerseniz hemen diğer iki parçamızı da alalım. Bakın şöyle görüyorsunuz, bunun üç tarafını dolaştım. Bu hazır. Şimdi bunu yapacağız. Şu görmüş olduğunuz düzgün ağız kısmı, bakın en son örülen sıra, burayı
dolaşmıyoruz. Buradan başlıyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. Üç kenarını dolaşıyoruz. Ve sonrasında şu iki parçayı ilmek kaydırma ile birleştirip sonrasında da üç kenarını birleştiriyoruz. Haydi hemen sırasıyla söylediğim işlemleri yapmaya başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Bakın ne demiştik? Şu düzgün kısmı en son ördüğümüz ağız kısmı. Burayı örmeyeceğiz. Hemen bunun yan tarafından başlıyoruz. Yani bunun için aslında şu en sondaki ilmeğe batıyoruz. Battım. Ve burayı bu şekilde bir tane ilmek oluşturdum. Ama bu asıl ilmeğim değil. Onun yanına aynı yere tekrar batıyorum ve gerçek ilmeğimi oluşturuyorum. Bu şekilde gerçek ilmeğim. Sonrasında her bir sırada yandaki bir sık iğneyi içine alacak şekilde, bakın bu görüyorsunuz, batacak olduğumuz yerler kendini belli ediyor. Her sırada bir boşluk var. O boşluklara giriyoruz. Bakın ipimizi de içinden yürüttük, temizledik. Bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak yolumuza devam ediyoruz. Her sıraya bir tane. Şimdi köşeye gelelim. Köşeyi nasıl döneceğiz? Hemen onu göstereceğim. Evet, geldim şimdi. Bakın en son sıradaki sık iğnenin göbeğine de battım ve en alta geçiyorum. Buradaki köşedeki ilmeğin burası. Girdim, bir tane yaptım. Tekrar girdim, bir tane daha. Tekrar girdim, bir tane daha. Yani 3 tane yapıyoruz bu noktaya. Devam ediyorum yanındakinden. Her bir boşluğa bir tane olacak şekilde bakın sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, bakın bu şekilde köşeye geleceğiz. Şimdi köşedeki noktamız, hemen göstereyim orayı da. Bakın köşemiz burası. Buraya da geliyoruz. En son 3 tane buraya batıyoruz ve sonra dönüyoruz. Yine aynı şekilde bakın. Her bir sıraya şöyle ne yapıyoruz? Birer tane batıyoruz. Bir tane buraya. Bakın bir tane buraya. Bir buraya. Bir buraya. Her sıraya bir tane. Bu şekilde başladığımız yere kadar gelelim. Oradan sonra bitirip artık diğer parçayla ekleme işlemimize geçeceğiz. Evet, geldim, bakın en son yine köşedeki tepe ilmeğine girdim ve ipimi burada kesiyorum. Evet, artık şöyle elimle esnetiyorum, bakın bu da tamam, bu parçamız da tamam. Şimdi burada ipimizi hemen gizleyelim. Şöyle normal sık iğnelerimin arasından evet. Gerçekten nerede o eski kağıt ipler diyesim geliyor. Eskiden yumuşacık, ince, harika kağıt ipler vardı. Şimdi ne yazık ki ipler o kadar kalınlaştı ki inanın örmekte artık ben bile zorlanıyorum. Evet, bu parçamızın yanına hemen şimdi şu parçamızı alıyoruz. Bakın ağız ilmekleri yan yana gelecek şekilde koyduk. Üç tarafını dolaştığımız kısım ise alt tarafa denk geliyor. Hemen şimdi bunları yan yana koyuyorum. Ve ilmek kaydırmaya başlayacağım. Burada görüyorsunuz şu ilk ilmeğimin, bakın bir kanadından giriyorum. Buradaki ilmeğimin de yine bir kanadından giriyorum. Bakın alt birbirlerine bakan birer kanatlarından giriyorum. Geliyorum, alttan ipimi çekiyorum, ikisinin içinden çıkartıyorum. Bakın daha henüz hiçbir şey yapmadım. Bu benim ilk ilmeğim. Aynı şekilde yanındakinden girdim.
Aynı şekilde bunun da yanındakinden girdim. Yine birer kanat. Bakın alttan ipimi çekiyorum. Bunu eğer büküp de çıkartırsanız katman oluşur. Bakın normal. Tığım ucu bana bakıyor, tepeye bakıyor. Taktım ucuna. Elim ipim altta. Bundan geçirdim. Bundan geçirdim. Ve sonrasında bundan geçirdim. Sıkıştırdım ve ilk ilmek kaydırmamı yapmış oldum. Buradan sonraki sık olay artık. Bir bundan girdim. Alttan ipimi taktım bakın. Dümdüz yukarı doğru çıkıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Bundan girdim. Bundan girdim. Alttan ipimi taktım. Bunun içinden geçirdim. Burada önemli olan bakın parmağıma dolalı gergin bir şekilde ipim ama elim altta. Burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın sıra sayımız aynı olduğu için ilmek sayımız aynı oldu haliyle tam tamına geldi. Yani herhangi bir şekilde ayarlamaya çalışmama gerek kalmadı. Tam tamına ucu ucuna ilmek sayılarım denk geldi. Ve hemen bir tane zincirle sıkıştırıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi artık bakın iki parçam birbirine eklenmiş oldu. Artık sıra geldi bu parçamla bu parçamı birbirine eklemeye. Evet. Şimdi bu noktada ne yapacağız? Şöyle bir kenardan başlayacağım. Diğer uca kadar. Ama benim sayım denk olduğu için bunu yapabileceğim. Eğer sizin sayınız denk değilse, fazla geliyorsa, az geliyorsa ona göre ayarlama yapmanız lazım. Nasıl yapacaksınız bu ayarlamayı? Biraz sonra göstereceğim eklerken sizlere. Şimdi ben bakın saydım, benim tam tamına denk geliyor. Yani saydım derken şu şekilde şöyle karşılaştırdım ve tam tamına denk geldi. O yüzden ben herhangi bir işlem yapmayacağım. Ve şu an şuradan, yani başında benim verdiğim sayılarla başladığınızda zaten otomatikman sizin de denk gelecek. Bakın en baştan şuradan başlıyorum birleştirmeye. Birleştirirken yine normal kağıt ipimle birleştireceğim. Geldim yine buradaki birinci, bakın buradaki birinci ilmeğin birbirlerine bakan içteki kanatlarından girdim. İpimi çekiyorum alttan. Ve hemen yan taraftakilere giriyorum. Yine ipimi çektim alttan. Artık bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Alttan ipimi şöyle sıkıştırıyorum. Bu ipleri daha sonra gizleyeceğiz. Hemen yanındaki, bakın burada da yanındaki. Biraz önce yaptığımız işlemden hiçbir farkı yok. Aynı şeyi yapıyoruz. Çok sıkı yapmamaya gayret edin. Çok da gevşek olmasın. Yani ilmeklerinizin genişliği ne kadarsa onların genişliği de ilmek kaydırmalarınızda aynı olsun. Şimdi göstereceğim. Diyelim ki sizin saydınız ilmeklerinizi. Burada ilmek sayınız işte bir tane fazla geldi. O zaman burada bir tane fazlaysa hemen ne yapacağım? Bakın şöyle göstereyim. Burada aldım, girdim. Burada bir tane fazlaydı ya. Burası eksikti. Burada iki gözü kullanmam lazım. Bakın aynı yere tekrar giriyorum. Burada da yanındakine giriyorum. Yine ilmek kaydırma. Bakın böylelikle yedirmiş oldum. Bu fazlayken bunu yapıyoruz. Eğer ki tam tersi, diyelim ki bu fazla. O zaman ne yapacağız? Buradan aldım. Bir tane karşıya.
Yine bunu aldım ama yine aynı yere. Yine bu şekilde. Ama benim sayım tabii ki de öyle değil. Benim sayım tam tamına. Tam tamına olduğu için hesaplamalarımı yaptığım için bende böyle bir sorun olmadı. Dümdüz yoluma devam ediyorum. Siz de aynı şekilde benimle aynı sayıları kullanırsanız ya da kendi sayılarınızı da aynı şekilde eşit yaparsanız zaten sonuç bu şekilde mükemmel olacaktır. Evet. Şimdi bu ilmek kaydırma anlaşıldı diye düşünüyorum. Burada artık herhangi bir işlemimiz yok. Köşelerde tam aynen buradan bir başlayacağız. Buraya kadar. Başladığımız yere kadar geleceğiz. Burada da aynı şekilde bakın. Zaten şurada ilmeklerimiz var. Şuraya ilmek kaydırma, buraya ilmek kaydırma, ortaya ilmek kaydırmaya batmıyoruz. Onun yanındaki olanlara batıyoruz. O yüzden hemen dolaşıyorum, geliyorum. Bitiriyorum. Artık saplarımıza geçiyoruz. Evet, şimdi geldik. Bakın. Bitirdik artık. Komple dolaştım ve ilmek kaydırmaya başlayacağım. Şimdi normalde biliyorsunuz ağız kısmına ilmek kaydırma yapıyorum ama ben şimdi bir sırada şöyle altına ilmek kaydırma yapmak istiyorum. Ağız kısmının biraz daha tok durmasını istediğim için. O yüzden hemen şuradan aşağıya iniyorum. Ve şu alt sıradan bir ilmek kaydırma dolaşacağım. Her ilmeğin arasında. Sonra bir turda ağzına dolanacağım. Aynı şekilde. Ve böylelikle daha böyle tok, daha kalın bir ağız formu elde etmiş olacağız. Bakın bu şekilde ilmek kaydırmayla dolaşacağız. Aynı şekilde en üst sıraya da dolaştığımızda böyle ağız kısmı bir tık daha böyle kalınlaşmış, daha tok bir görüntü elde etmiş olacağız. Hemen şimdi şuraya kadar geleyim. Şuraya nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Evet, şimdi geldim. Bakın şu ilmek kaydırmanın hemen dibine giriyorum. Bir tane buraya yapıyorum. Üstünden geçiyorum. Yine diğer dibine bir tane yapıyorum. Ve normal sonrasında artık şöyle bir sonraki ilmekten devam ediyorum. Bakın bu şekilde yoluma devam edeceğim. Hepsini geçeceğim. Tekrardan buraya gelelim. Buradan sonra üst sırayı nasıl dolaşacağız hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik yine aynı noktaya. Bakın şimdi şu ortadan başlamıştık. Bu ortadan tekrardan alıyorum. Bu ipi arkaya çekiyorum. Evet. Şimdi tekrardan şöyle şu ağız kısmından, şu ağız, bakın şuradan tekrardan bu ipi alıyorum ve ön tarafa çekiyorum. Şimdi doğrudan yine aynı şekilde bu sefer buradaki ilmeklerin içinden ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir turda bu şekilde dolaşıyorum. Dediğim gibi daha kalın bir ağız formu elde etmek için yapıyorum bunu. Bakın daha diri bir ağız oldu şimdiden. Hemen bu şekilde yine bir tur daha dolaşıp geleceğim ve bu kısmı nasıl birleştireceğiz hemen onu göstereceğim sizlere. Buradan geçerken de bakın yine üstünden atlayacağız. En son buraya batacağız, sonra buraya atlayacağız. İlmek kaydırmayla şu ağız kısmını da kapatmış olacağız bu sayede. Evet, geldik şimdi sonuna. Burada artık ipimizi kesiyoruz. İğnemize geçelim.
Tabi dediğim gibi siz dilerseniz ters sık iğne ile de dolaşabilirsiniz. Şimdi buradaki ilk ilmek kaydırma. Bakın burada bunu görüyorsunuz. Buradan girdim. Şimdi ipin çıktığı noktadan geri gidiyorum. Evet. Aynı ilmek kaydırmanın devamını bu şekilde burada yapmış olduk. Şimdi artık bu ipimizi içeride artık gizleyeceğim onu. Oradan sonrası kolay. Kalan iplerimi temizleyeceğim. Şimdi güzelce ütümü yapacağım. Şimdi parçaları biliyorsunuz bitirdiğimde bir ütülemiştim öncesinde. Sonra birleştirdim. Şimdi birleştirilmiş haliyle tekrar ütüleyeceğim. Özellikle şu birleştirme yerlerini güzelce basarsanız eğer herhangi bir potluk vesaire olmaz. Örgünüz kalıp gibi olur. Bakın ağız kısmı oldukça tok. Gerçekten çok güzel oldu bu şekilde. Örgülerinizin ağızlarını bu şekilde yaptığım gibi siz de daha kalın ve tok hale getirebilirsiniz. Dilerseniz bunu 3. sırayı da yapıp şöyle üst sırada yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ben bu şekilde 2 sırayla hallettim. Şimdi neler kullanacağız? Bakın şu şekilde deri çıt çıtlarım var. Bunu dikeceğim ve aynı zamanda da aynı renkten deri kulplarım var. 2 santim dikmeli. Evet bakın bu şekilde. Dilerseniz siz içine ben şimdilik yok ama daha sonrasında onu da dikeceğim. Onu söyleyeyim. Daha önceki çantalarımda belki görmüşsünüzdür. Elimde bu rengi olmadığı için şu an gösteremeyeceğim ama hemen önümüzdeki hafta içinde kargom gelecek. Aynı renkten içine bir tane de fermuarlı cep dikeceğim. Ve bunları dikeceğiz ama bakın üstte dikmeyeceğim bunları. Şu görüntünün bozulmasını istemiyorum. O yüzden bu saplarımızı şöyle içeriden dikeceğiz. Bunu da nasıl dikildiğini sizlere göstereceğim. Nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Zaten bu saplarımızın bakın şurası tersi, burası yüzü. Yüzü buraya gelecek şekilde, üste gelecek şekilde şöyle yerleştireceğiz. Ben sapları dikerken böyle düz dikmeyi sevmiyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Şu kol payını hani normalde kolumuza taktığımızda nasıl böyle bir V şeklini alıyorsa sap, aynı şekilde sapları dikerken hafif şöyle dikmeyi seviyorum. Bu kolunuzda daha rahat ve aynı zamanda da daha düzgün bir duruş sağlıyor. Bakın hafif bir V'lik verdim, görüyorsun. Böyle dümdüz takmıyoruz. Hafif V şöyle. Bu şekilde takarsanız kolda daha güzel bir duruş sağlayacaksınız. Evet şimdi bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Bir tarafını tamamen bitirdim. Şu şekilde bir tarafını diktim. Şimdi diğer tarafını birlikte dikeceğiz. Burada dikerken şunu belirtmek istiyorum. Bu ben gördüğünüz üzere elimde buna en yakın tonda kullanabileceğim Milano rafya vardı. Bu Milano rafya ile diktim. Hem sağlam olması açısından hem de renk olarak en yakın renkte bulunması açısından bu renkleri tercih ettim. Şimdi birlikte hem sapımızı hem de çıt çıtımızı nasıl dikiyoruz hemen sizlere onu göstereceğim. Burada dediğim üzere bakın şu şekilde hafif, çok değil. Bakın çok hafif bir eğim veriyoruz sapımızı dikerken. Aynı şekilde buraya da aynı eğimi vereceğiz. Ben şu şekilde sayarak ilerledim. Bakın şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kenarda ilmek boşta kalacak şekilde şöyle yerleştiriyorum. Zaten şöyle örneğe denk getirdiğimizde bakın buna göre de ayarlayabilirsiniz. Yani ilkini ölçtükten sonra diğerlerini bu şekilde üstteki sapı kılavuz alarak bakın ayarlayabiliyorsunuz yerini. Hemen bu şekilde dikmeye başlayacağız. Şimdi hemen iğnemi alıyorum. Bakın bu şekilde tuttum. Ve girip başlıyorum. Hemen nereden çıkıyorum? Bakın görüyorsunuz. Şuradaki ilk sıranın ilmek kaydırmanın hemen altından girdim. Buradaki asıl püf noktamız bu. Hemen göstereceğim şimdi size. Önde dikiş izi olmasını istemediğim için burada şöyle yatayda sık iğnelerimin arasından önce kayıyorum. Ne kadar kayıyorum? Şöyle 2 tane kayıyorum. Bakın bu şekilde kaydım. Geçtim. Sonra
Bu kaydığım noktadan giriyorum ve bakın buradaki delikten şimdi çıkıyorum. Evet. Şimdi aynı yerden tekrardan aynı noktadan tekrar giriyorum. Ve yine burada aynı noktadan tekrar çıkıyorum. Yani bu işlemi 2 kere tekrarlıyorum. Özellikle başlangıç ve bitiş noktalarını çift tur giderseniz daha sağlam olacaktır. Eğer ipiniz çok ince ise 2 katlı da örebilirsiniz. Evet. Bakın bu şekilde güzelce sıkıştırdım. Şimdi yeniden aynı noktadan çıktım. Şu tarafı çevirelim. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. İnerken yine bakın şu şekilde görüyorsunuz. Girdim. İlmeklerimin içinden şöyle örgüm, bakın alttan çıktım. Gizli bir şekilde ilerliyoruz bu sayede. Hemen ikinci delikten çıkıyorum ve hemen yine yanındakinden girip buradan çıkıyorum. Buraya geçerken yine sık iğnenin içinden geçiyorum. Şimdi mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Sonuna kadar videoyu uzatmayalım boş yere. Önden geçerken bunların içinden geçiyorum. Arkada zaten normal, bakın, dikiyorum. Şimdi bakın artık buradan bir başlıyorum. Uzunca bir yer. Şimdi sık iğnelerim arasından bu ipi yürütüyorum. Evet. Aynı şekilde şimdi buradaki ipimizi de tekrar yukarı çekiyoruz. Onu da keselim. Şimdi zaten örgüde iyi olanlar, bilenler bazen şöyle söyleyebiliyor ya yorumlarda vesaire, işte çok uzattınız, bu kadar göz gerek yok falan, ama ilk başlarda inanın bu dikme kısımlarını ben de böyle herkes diker nasıl olsa düşüncesiyle koymuyordum ve bununla ilgili çok fazla yorum aldım. Bilenler ilerletir, o kısmı hızlandırabilir, izlemeyebilir, ama yeni başlayanlar, bilmeyenler için bu detaylar ne yazık ki önemli. O yüzden her aşamasını ben de göstermek durumunda kalıyorum. Bakın bu şekilde hallettik. Şimdi ne yapacağız? Çıt çıtımızı dikeceğiz. Şimdi çeviriyorum çantayı. Şu kısma zaten biliyorsunuz, zaten dikişlerimiz tam ortada olduğu için net bir şekilde görebiliyorsunuz çantanın ortasını. Tam o noktaya ne yapacağız? Çıt çıtımızı hemen dikeceğiz. Şimdi bu şekilde çıt çıtımız var. Bu çıt çıtı da aynı nasıl makine dikiş görüntüsüyle dikeceğiz. Hemen kısaca onu da göstereceğim. Artık çantamızın son dokunuşu. Dediğim gibi ben sonradan içine bir deri cep de ekleyebilirim belki, ama eklemesem de olur yani. Çok önemli değil. Örgüden cep yaparsanız bence çok daha güzel olur. İçine kendi örgüsünden cep eklerseniz orta kısımlarına, iki tarafına mesela iş cebi koyabilirsiniz bu anlamda. Ya da çantanın içine böyle bu tarz şeyleri, böyle küçük eşyalarınızı koymak için minik bir cüzdan çantada yapabilirsiniz. Evet, şimdi başlıyorum. Ben başlarken ortadan başlıyorum dikmeye. Bakın şöyle, tam bu örgünün ortası burası ve şu görmüş olduğunuz derinin de tam ortası burası. Şimdi tam orta noktadan şöyle
giriyorum. Nereye? Hemen ikinci sıradan başlıyorum. Evet. Şimdi ipin diğer tarafını ben hiçbir zaman kesmem ilk etapta. Onu daha sonra kullanıyorum bazen ip yetmediğinde. O yüzden onu belirtmiş olayım. İpi ilk etapta kesmiyoruz. Sonrasında zaten ihtiyacımız olmazsa kalan fazlasını keseceğiz. Şimdi bakın bir ilmek yana ilerliyorum yatayda. Neredeyim? İkinci ilmek kaydırmanın hemen dibindeyim, altındayım. Bakın giriyorum ve bir sonraki delikten çıkıyorum. Tam bu noktadayım. Şimdi hemen bir sonrakinden çıkıyorum. Bakın burada da hemen bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Yine bir sık iğne hemen sağa kayıyorum. Pardon, özür dilerim, sola kayıyorum. Ve bir sonrakinden tekrardan şöyle güzelce gerdiriyoruz. Evet. Şimdi buradan geri döneceğiz. Ne yapıyorum? Yine öndeki ilmeğin içinden bu tarafa geri gidiyorum. Şimdi batmadığım yerlerden geçeceğim. Ve böylelikle bir makine dikişi görüntüsü yapacağım. Bakın bu ara boştu. Şimdi böyle gidiyorum ki bakın dümdüz bir makine dikişi görüntüsü oluşsun. Şimdi hemen bir ilmek kaydım. Bir sonraki, hemen bir sonraki. Şimdi bu sefer bu tarafa doğru ilerleyeceğim. Hemen bir tane kayacağım. Gerçekten videonun altında bu kısmı göstermek çok zor oluyor. Yani dikmek de zor uzakta, hem de göstermek zor. Bakın şimdi aynı şekilde bu tarafa doğru gideceğim. Yine buradan geriye doğru döneceğim. Boş bıraktığım yerleri dolduracağım. Şuraya kadar gelelim. Şurada artık iplerimizi ne yapacağız, nasıl gizleyeceğiz orayı göstereyim. Evet, şimdi geldim. Bakın buradan çıktım. Bu ipi yatayda artık normal sık iğnelerimin arasından gizleyerek yok ediyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi aynı şeyi içeride bıraktım ilk başlangıç ipim için yapıyorum. Hemen bu ipi de ön tarafa alıyorum önce. Şimdi bunu da bakın bu tarafı, bunu da aşağıya doğru götürelim. Evet. İşte bu kadar. Bitti.
Evet, çok 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 güzel oldu. Evet, finaldeyiz. Bakar mısınız güzelliğine? Yine tabanına rafyalarımı koydum. Çantamızın daha düzgün durması için hemen şöyle içinde göstereyim size. Şöyle 3 paket rafya attım içine. Durması açısından. Yani 3 paket derken 15 tane olmuş oluyor. Gerçekten bakın duruşu, rengi müthiş olmadı mı ya? Gerçekten. Yani her seferinde diyorum ki keşke bir önceki çantayı değil bunu alsaydım. Kendimi öyle bir durum oluyor. Her yaptığımı daha çok seviyorum diyebilirim. Hem pul var hem çok güzel farklı bir görüntüsü var ama hiç de boğmuyor gerçekten. Şu bir kısmında olması bir kısmında olmaması, bunun vizonlarıyla sapların uyumu gerçekten şahane oldu. Yine tabii her zamanki gibi FY kalitesi, bakın saplar o kadar kaliteli ki görüyorsunuz. Dikişleri, yanları boyalı, kesinlikle açık değil. Son derece güzel. Şu çıt çıtın bile kalitesini zaten görüyorsunuz. Çantanıza inanılmaz derecede şıklık katıyor, gösteriş katıyor. Sadece bakın kağıt ip dışında şöyle biraz aksesuar, birazcık pullu ip, çantanız ne kadar farklı bir görüntüye kavuştu. Ben çok severek ördüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu çantamı diyorum. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olursanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz özellikle yorumlarınız çok daha kişinin önüne çıkmamıza ve etkileşimimizin artmasına sebep oluyor. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.